Dikkat dikkat. Müze gezmeyi sevmeyenler. Eski otomobillerinden hoşlanmayanlar. Lütfen bu videomuzu seyretmeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Müzesine giriyoruz. Eski zamanlarda burada kullanılan arabalar. Tabii ki at arabaları. 1886 Mercedes-Benz'in replikası ve burada da gene at arabaları ve at arabalarının tamirhanesi var doğal olarak. Bu tekerleklerin bir tamir edilmesi lazım. O yollarda kolay mı bunlar? Bu da 1903 model bir Ford. Bu 1915'ten kalma bir fotoğraf. Bu da 1907 model bir araç. Big Hall'daki ilk araba. 1911 model. İşte bu. Ürettiği T model hız arabasıymış. Şoförün yüzüne rüzgar gelmesin diye çok hızlı gittiği için önüne cam koymuşlar yuvarlak. Otomobiller çoğalmaya başlayınca otomobillerle turistik kamp yerleri başlamış. Karavan olayı orada o zamanlar başlamış. Bakın burası bir kamp alanı. Arabaları yan yana koyup yanlarına çadırları koymuşlar. Şurada da var. İşte ilk karavanın icadı. Yavaş yavaş arabaların yanlarına dolaplar falan yapmaya başlamışlar. Ve kadınlar kampa giderken pantolon giymeye başlamışlar. Yıl 1923. Şunun rengi çok iyiymiş. Ve bagaj açılıyor, oraya oturulabiliyor. Kamyonları artık başlamış. 1928'ler, 37'ler. 1938 model. Çok iyi bu. Camping time. What part of the world are you from? From Turkey. Turkey? Yes, we are from Turkey. Have you ever been? No. Where are you from? Montana? From the United States, yeah. My great-grandparents were here. Oh. In Deer Lodge, in family. I needed some other mechanical work done and some stuff done and to visit. A lot of them have all passed on. Amerika'da araba hayatının başlamasıyla birlikte kamp hayatı ve karavan hayatı kesinlikle başlamış durumda.
Bu işte taşınabilir çadırlardan bir tanesi. Türkiye'de de bir 20 yılı var karavan hayatının ama aslına bakarsanız çok daha yeni başlamış. Ondan önce 20 seneden önce yapanlar çok tek tük orada burada görüp hadi biz de yapalım diyenler. Ama Amerika'da burada karavan hayatı, kamp hayatı arabanın hayatlarına girmesiyle beraber başlamış. 1933 model Camp Pop-Up Trailer. Üst taraf komple kapanıyor, katlanıyor. Şu anda bunu yapamıyoruz Türkiye'de henüz. Hala yapamıyorlar. Yani yeni arabaların üstüne yapmaya başladılar. Ve küçük bir trailer haline geliyor bu. Ve yola çıkıyor. Ama o zamanlar ahşap kapılar, ahşap pencereler bile yapmışlar. Kamp yapmış. Kahvesini içiyor. İçi de gayet güzel. Sağlı solda 2 tane yatağı var. Orada bir tane böyle küçük mutfağımsı bir yeri var. My father's had old cars like this. I've got a couple. Got an old Chevy pickup like that one, and some other older ones. This one here too. My grandma had one like this. Grandma. My grandma, My grandma cannot think of driving a car. My grandpa has, but She never drove. no, it is nice to talk with you. Thank you. Wow. Şimdi niye kullanmıyoruz ki biz bunlardan? Cam soğutucusu bak. Cama onu takıyorlar, oradan içeriye soğuk hava veriyor. O kadar çok araba var ki bir süre sonra artık öyle böyle bakmaya başlıyorsun arabalara. Wow. İyiymiş bu. ...1958 Cadillac Eldorado Brougham. Bu araba döneminin en pahalı arabasıymış. 904 tane yapılmış toplam. Piyasaya çıktığında $14.000 civarında satılıyormuş ki o zaman için çok büyük bir rakammış ve günümüzde çok az kalmış. Bu da o az kalanlardan bir tanesi. Kim bilir kimler bindi, ne hayatlar geçti içinde. Ve Camaro'lar. Wow, Plymouth. Superbird. 1970. Bu da Dodge'un özel bir arabası. 1972'de üretilmiş. Toplam 300 tane üretilmiş ve piyasaya çıkış fiyatı $3.271'mış. 330 beygir gücünde bir araba. Bu araba da özel bir araba. Normalde piyasaya çıkışında zaten özel olarak yapılmış, imal edilmiş bir arabayken 400 beygirlik, tekrar elden geçirilmiş, motoru tekrar güçlendirilmiş ve 500 beygirlik bir yarış arabası haline dönüştürülmüş, pahalı ve az bulunan özel bir araba. Ve 1955 Ford Pickup. Bunu bana versinler, başka hiçbir şey istemem. Çok güzel. 1000 tane araba gördük burada. Bir tek benim olsa diyeceğim araba bu. Bu arabayı bana alır mısın kocacığım? Buna benzer arabalar Türkiye'de de vardı bir ara. Böcek diyorlardı bunlara. Sticker. Bu elektrikliymiş ama. Artık yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz. Annem sen ne tatlış bir şeysin öyle. Tersi neresi, düzü neresi belli değil arabanın. BMW'ymiş bu. Arkaya valizleri de koymuş. Gideceğim bir araba. 2 kişi yan yana zor sığar. 68 model bizimle yaşıt. 2 milyon satılmış bu araba. Homi'nin babası. Yok büyük babası. Şu 67 model Volkswagen Beetle. 62 model Volkswagen Beetle. Genelde eski Amerikan filmlerinde bu tip arabalar kullanırlar kadınlar. Bu ne böyle? Bugatti. Bugatti'nin eski arabaları böyle miymiş? Amerika'nın 1925'te basılmış bir haritası. Yollara bakın. Neredeyse yok denecek kadar az. En uzun yol şuradan şöyle giden ve zaten ilk yol buymuş. Yellowstone yolu. In United States or here? Yeah. In United States, no, it's not first time, but in Montana, yes, it's the first time. Yeah, there's a lot to see. Yes, there's a lot to see.
Hala Deer Lodge'dayız. Deer Lodge'da şöyle bir şey var. Bir tane müze için ödeme yapıyorsunuz. Ondan sonra bütün müzeleri gezebiliyorsunuz. Şu anda oyuncak müzesindeyiz ama oyuncak müzesinin özelliği farklı farklı koleksiyonu olan insanların getirip bağışladıkları şeyler varmış burada. Az evvel gördüğümüz yer Prenses Diana'nın bebeklerinin olduğu yerdi. Bu bebeklerin özelliği de kadınlar burada bebeklerin kafalarını ve ellerini satın alıyorlarmış. Ondan sonra geri kalan her şeyini kendileri yapıyorlarmış. Kitchen. Kuzinede yemekler pişiyor. Vay! Oyuncak çatal kaşıklara bak. Çok iyi ya. Minnak minnak bütün takımlar var. Şuna baksana, her şey var içinde. Natasha. Aynısını yapmış. Bu bebek 1910 yılında bir yangından sahibi olan küçük bir kızla birlikte kurtulmuş. Bu küçük kız büyüdüğünde 96 yaşındayken bu bebeği buraya, bu müzeye sergilenmesi için bağışlamış. Diğer bebekler de onun tarafından bağışlanmış. Ama bu mavi elbiseli bebeğin bir özelliği varmış. Normal kıyafetleri bunlar değilmiş. Yangından sonra değişmiş kıyafetler. Ve tren yollarına geliyoruz. Ve buradan sonra her yer trenler, trenler. İçine giren, koleksiyonunu yapan insanlar çılgın gibi yapıyorlar bu işi. Olay sadece trenlerle bitmiyor. Arabalar, ağaçlar, evler, küçük insanlar, minyatürler. Yani bakın şurada işte bahçede anneler, babalar, çocuklar, dışarıda itfaiye orada kenarda yangın söndürmeye çalışıyor. Evet, biz şimdi başka bir müzeye geldik. Müzenin de burası Kürkçü Dükkanı. Bunlar Colt tabancalar. Colt tabancaları yapan adamın şeyi şuymuş. Tanrı insanı yarattı. Colt onları eşit hale getirdi. O zamanların silahları, gerçek silahlar hepsi de. Baksanıza minicikleri bile var. Baby silahlar. Ufacık ufacık. Cebinde, çantasında belki kadınların taşıdığı veya bunların çorap içinde taşıdıkları. Kanun yapıcılar. Polislerin aletleri, edevatları. O zamanlardan kalma alet edevatlar. El hızarı, ağaç kesmek için kullanılan, karşısında da diğeri var. Kar baykuşları. İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tabutlardan veya askerlerin cenazelerini taşındığı tabutlardan bir tanesi. Lise mezunlarına sınırsız eğitim hakkı. Ordunun hemşire bölümüne katılırlarsa. Bu Kızılderililerin tören için giydikleri bir kıyafetmiş. Şu anda tarihi bir canlandırma olarak Amerikan köyüne geldik. Burası cenaze levazımatçısı. Tabutlar var içeride. Burası hapishane. Hapishaneye kimse girmek istemeyeceği için açık bırakmışlar. Burası gardiyanların kağıt oynadıkları, fal baktıkları yer. Burası hapishane, tek kişilik. Şu anda kilise olarak düzenlenmiş olan bu yer aslında bir zamanlar 1800'lerde Edward Johnson ve 4 oğlunun eviymiş. Burada kalıyorlarmış. Şimdi burasını almışlar, buraya getirmişler ve bir kilise olarak düzenlemişler. Burası gerçekten de Deer Lodge'da 20 Kasım 1864'te yapılmış bir binaymış. Burada bir posta ofisi var. İnsanların emanete bıraktıkları eşyalar. Belki gelip bir şeyler içtikleri yerler, duş aldıkları yerler, dişçi, berber, her şey burada. Sıcak duş almak isterseniz buraya geliyorsunuz, 25 cent verip sıcak duş alabiliyormuşsunuz. Sıcak duş için de orada bir tane küvet var. Küvetin içine girip çıkıyorsun işte. Muhtemelen aynı küvete bir sürü insan girip çıkıyordur. Burası dişçi. $1,5 ilk diş için, ondan sonra her diş için 50 cent istiyor. 75 cent'e de diş dolduruyor. Vay, $2 da takma diş yapıyor. Çok iyiymiş. Bu evde Blood ailesinin büyük annelerinin yaşadıkları evmiş. Buraya onlar da bunu hediye etmişler. Mutfaklar o zaman daha böyle bir set halindeymiş. Yani şu kuzinenin üzerinde de bu arada şey de var, sıcaklık ayarı falan da var. Üst tarafta da bacaya bağlı 2 tane fırın var. Burası mutfağın olduğu yer. Büfe, dikiş makinesi, ellerini yüzlerini yıkadıkları kaplar. Bir patchwork yatak ve masayla işte yazı masaları, eşyaları, örgüleri.
Burada hayat geçirmiş insanlar. Bakın orada tuvalet yatağın altında. Gece kalkıp oraya yapıyorlar. Ondan sonra sabah kalkınca döküyorlar. Bu küçücük evin içinde bir aile ve ondan sonra bir aile daha yaşamış. Ve bu da tabii Amerikan filmlerinde gördüğümüz meydandaki love story'lerin yazıldığı, aşıkların buluşup öpüştüğü yerler. Aa, ben seni biblo zannettim. Sen ne tatlı bir kuşsun orada öyle. Biri karavan hayatı mı dedi? İşte size karavan. Karavan dediğim böyle olmalı. Ne bulduysa koymuş, inanılmaz güzel. Çok tatlı değil mi ya? Çok güzel.